Herkese selam. Sabahın erken saatleri malzemeleri topluyoruz. Neden? Çünkü bugün araba festivaline çekime gidiyoruz. Güzel bir vlog bizi bekliyor. Hadi başlayalım. All the lights are shining, excitement's in the air. Ain't no doubt about it, I only got one chance. Tonight's the night, do what you gotta do. You got this now, it's time to make the move. Tonight's the night, do what you gotta do. You got this now, it's time to make the move. Let's move it, come on, let's get down. Şu an etkinlik alanındayız. Sabah erken geldik biraz. Çünkü hazır alan boşken biraz çekim aldık. Şimdi ufak ufak dolmaya başladı. Bugün bu videoda size biraz çekim triklerinden de bahsedeceğim. Neler yaptığımı, neler kullandığımı. Vlog kameranın arkasında abim var. Oğuzhan bana yardım ediyor. Ve posta çalışacağım daha çok. Ben de çekimleri alıyorum ama zaten sabah erkenden başladım. Gimbal kullanmaktan bir tık sırtım öldü. Şimdi devam edeceğiz daha da fazla dolmadan. Alan daraldığı için düz git gel çekimlerden ziyade daha çok yatay, orbit dediğimiz yörünge çekimlerinden alıyoruz. Bunların da teknikleriyle alakalı şimdi ufak bir bilgi vereyim size. Bildiğiniz gibi DJI RS4 Pro Gimbal kullanıyoruz. Şimdi düz git gellerde şurada gördüğünüz bir lock tuşumuz var. Bütün düz gitgellerde bu lock'a basılı tutuyorum. Veya gimbal'ın kendi özelliği de var. Buna basılı tutarken ekrana basarsanız o zaten kilitliyor. Böylece kamera hiç sağa sola dönmeden, yukarı aşağı dönmeden dümdüz gidip gelebiliyorum. Sadece boyutunu yukarı ya da aşağı alçalarak ayarlayabiliyorsunuz. Onda da Ninja yaptığımız için dizler kırık veya hani arabanın güzel gözüktüğü açıya göre nispeten düz gidip geliyoruz Ninja pozisyonunda. Orbitlerde de birazdan zaten bunları anlatırken B-roll'lerde koyacağım. Yörünge şekli çizdiğimiz için çekime her zaman erken başlıyorum. Çünkü gimbal'ın yörüngeye girmesi siz harekete başlayınca ufak bir hareket alıyor. Ve videonuzun başında bunu kırpabiliyorsunuz. O yüzden atıyorum burada başlayacaksam biraz daha dışarıda başlıyorum ki kamera yörüngeye girdikten sonra artık daha sabit bir çekimle devam edeyim şeklinde. Şimdi devam ediyoruz. Move it, let's move it, come on, get down to it, baby. Let's move it, come on, let's get down to it. Say move it, let's move it, come on, get down to it, baby. Let's move it, come on, let's get down to it. Ben ufak bir mola verdim. Çünkü sırtım öldü gimbal taşımaktan. Ama yani böyle bir etkinliği ve fırsatı bir daha bulmak çok zor. Özellikle Ankara'da. O yüzden devam. Şimdi etkinliğin dinamik kısımlarından birisi var. Slalom yarışı var. Slalom yarışında çok fazla dinamik sahne çekebileceğimiz için yanımızda GoPro getirmiştik. Sürücülerden izin alıp GoPro'yu arabalara monte ediyoruz ve değişik sahne türleri alıyoruz. Örnek veriyorum, tekere takıyoruz, arabanın üstüne takıyoruz, kaputa takıyoruz. Zaten videoda görürsünüz bunları. Tonight's the night, do what you gotta do. You got this now, it's time to make the move. Tonight's the night, do what you gotta do. You got this now, it's time to make the move. Evet, Anok'un ilk gününü bitirdik. Çok eğlenceliydi. Envai çeşit araba gördük. Çok güzeldi. Efsane drift şovları var. Instagram hikayemizde görmüşsünüzdür. Çok benzersiz görsellerimiz var. GoPro'yu araçlara taktı. Çok iyiydi. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Valla videonun sonuna tadımlık bu tarz etkinliklerde ne tarz içerikler çıkarabilirsiniz koyacağız. Onları zaten izlersiniz. Artı yorumlarınızı da bekliyoruz. Hani o videolara özel olarak tabii ki renk yapılacak, geçişler verilecek, şu bu. Bence inanılmaz güzel bir etkinlik oluyor. Biz bile aldığımız çekimlere hayret ettik. İnsan teoride tabii ki görüyor, birçok işte çekim görüyorsunuz şu bu falan ama sahanın içine girince asıl önemli olan oradaki reaksiyon. Bence bayağı güzel şeyler geliyor. İkinci gün için çok heyecanlıyız gerçekten. Tabii ki sizin için 5 saniye falan sürecek. Yarın görüşmek üzere.
Etkinliğin ikinci gününden herkese merhaba. Dünden daha hazırlıklıyız. Tabii ki bu tarz yarışmalarda, bu tarz etkinliklerde ilk gün biraz ortamı da görürsünüz. Özellikle daha önce katılmadıysanız. Biz dün ortamı gördük. Yapabileceklerimize, yapamayacaklarımıza baktık. Bugün dünden bir tık daha hazır bir şekilde gelmiş olduk. Onun haricinde bugün drone uçurmayı planlıyoruz. Özellikle drift yapılırken. Dün güzel bir görüntü vardı. Bugün yeni arabalar var. Ortam düzeni biraz değişmiş. Her ne kadar ortam düzeni güzel gibi dursa da bir sürü açıdan videoyu çekmek istediğiniz zaman biraz kısıtlayıcı olabiliyor. Özellikle kalabalık etkinliklerde. Ama bakalım güzel bir şekilde altından kalkabileceğimize inanıyoruz. Özellikle ne kadar çok sahne alırsak bizim için o kadar iyi. Çünkü bu tarz etkinlikler her zaman olan etkinlikler değil. İlerideki videolarımızda stok görsel olarak da kullanmak istiyoruz. Dün biraz yorulduk ancak eve gittiğimizde sonuçlara baktığımızda açıkçası çok güzeldi. Hemen renkler yapıldı, fotoğraflar editlendi, videolar editlendi. Herhangi bir sıkıntı var mı ona baktık. Bir sıkıntı görmedik. Tam tersine çok güzel renkler yaptık. Hani renk videoları vesaire de yaparsak gerçekten 10 numara renkler göreceksiniz. Bakalım ikinci günde umarım aynı şekilde güzel geçer. Valla dünden sırtım inanılmaz tutulmuş gimbal taşımaktan. Zaten yaklaşık kaç tane desen 200-300 tane video desen bunun 200 tanesini gimbal'la çekmişim. Birçoğu da alt açı, yani genellikle arabaların güzel gözüktüğü açılar alt açı olduğu için sürekli eğilip gimbal taşımaktan sabah ağrı kesiciyle başladım güne. O yüzden umarım bir süre götürür beni. Sonrasında zaten artık ekiple dönmeli bir şekilde speedram videolarından ziyade sinematiklere de yoğunlaşacağız. Çünkü onlar en az speedram'da kullanacağımız stabil videolar kadar önemli. Peki ben bir soru sormak istiyorum. Bir daha ne zaman gimbal kullanmak istersin? Valla bu hafta sonundan sonra bir süre ben gimbal kullanmayayım. Çok iyi. En azından RS4 Pro kullanmayayım. Yani bu inanılmaz ağır bir gimbal. Bizim eski Weebill S'e dönüp en azından onda böyle ya da telefon gimbalıyla devam edebilirim. Şimdi devam. Let's get down to it. You know what they say about the ones who dare to dream. Oh, it's not that easy. They got all the world to win. And tonight, do what you gotta do. You got this now. It's time to make a move. Tonight, do what you gotta do. You got this now. It's time to make a move. Ortamın dolmasıyla beraber artık speedram çekimlerini bitirdik zorunlu olarak. Çünkü misafirlerden ve insanlardan arabalara boşken git gel yapmak ya da orbit çekimler yapmak çok zor. Son olarak robot kol çekimlerini yaptım ama sırtım öldüğü için tabii onların güzel olup olmadığından emin değilim. 2 gündür kafi araba çekimi ve çeşit inanılmaz çok, yani çok güzel arabalar var. İnsanlar keza çok güzel. Herkes kendi arabasının çekilmesini çok anlayışla karşılıyor. Bunun için hem etkinliğe hem de buradaki otomobillerini sergileyenlere ayrıca teşekkür ederiz. Günün geri kalanında yarışmayı bekliyoruz. Slalomlar, drift çekimleri yine GoPro ile ve drone ile bugün çekim alacağız. Ardından sinematik çekimlerimiz kaldı. Tabii ki kamera milimetresini yükseltiyoruz. Yani geldiğimden beri 24 milimetre ile git gel yapıyordum. Çünkü arabalar arası mesafe çok az ve git gel mesafesi çok azalıyor. Şöyle bir bilgi vereyim. Bütün çekimleri yatay olarak çektim. Yani kamera yatay, dikey konumlandırmadım. Çünkü bu videoları yatayda da kullanmak istiyorum. Belli bir noktada artık gözünüz şeyi seçiyor. Gridleri açınca, üçler gridini, onun ortasına arabayı yerleştirdiğinizde zaten dikeyde de kullanabiliyorsunuz. Ve center'da ona göre aldığınızda sıkıntı olmuyor. Zaten bunların hepsinin bir örneğini en sonda size göstereceğim neler çıkmış. Ayrıca ışığı çok güzel kullandığımızı düşünüyorum. Dün eve gittiğimizde biraz denemek için renk attık. Kral yine yaptı şovunu. O yüzden renk olarak mutluyuz. Bununla alakalı zaten eğitim setlerinde baştan sona size hem mükemmel speedram tekniğini hem de renk tekniklerini anlatacağız. Şimdi ikinci güne devam ediyoruz. Araba videosuna boğacak mıyız? Bir sürü araba videosundan çıkamayacağız. Bir festivali daha geride bıraktık.
Çok eğlendik çekerken. İstediğimiz şekilde çekebildiğimiz için çok mutluyduk özellikle. Onu söyleyebilirim. Daha önce kullanma fırsatı bulamadığımız tool'ları tekrar kullanma fırsatı bulduk. Drone, GoPro. Özellikle GoPro bu etkinliğin yıldızıydı. Sağ olsun neredeyse bütün sürücüler arabalarına GoPro takmamıza izin verdi. Bu tarz etkinliklerde iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlara ne yapmak istediğini, nasıl bir sonucu olduğunu, işte arabaya zarar vermeyeceğini vesaire anlatırsan insanlar zaten kabul ediyor. Hatırladığım kadarıyla sadece bir kişi izin vermedi. O da büyük ihtimalle slalom yarışında GoPro'nun belki hunilerden birine temas edip ceza süre yeme ihtimalinden dolayı izin vermediğini tahmin ediyorum. Onun dışında zaten hava vakumlu bir mountu var. Araba boyasına zarar veren bir aparat değil. Yapışkanlı değil. Aynen, yapışkanlı değil. Biz hava versiyonunu kullandık. Gayet güzel iş çıkardı. Bir iki yerde yavaş sıktığımız için bu videolarda gördüğünüz bir tane BIS vardı. BIS'in 2 modeli vardı. Bir tanesi uçan kaçan bir şeydi. İlk acemiliğimizde bastığı gibi kafa aynen bu şekilde geri düştü. Bir tek orada bir şey yapmıştık ama daha sonra tabii ayarlarını yaptık. Onun haricinde drone'u kullandık. Bizim drone biraz büyük kaçıyor repertuarımıza. Bir de FPV drone eklemek gerektiğini fark ettik. Çünkü sahnelerde yine görürsünüz. Biz biraz daha yukarıdan çekiyorduk drone büyük olduğu için. Arabaların etrafında sinek gibi uçuşan FPV drone'lar vardı. Onlar da ekstra yaratıcı bir hava kattı. Sizler bu tarz etkinliklerde mutlaka izin alın. Hatta drone uçurmak bir yerde biraz da riskli. Çünkü bunun olası bir düşme durumunda aşağıdaki arabalar milyonluk arabalar. Başkalarının hani arabalarına zarar verebilirsiniz Ya vesaire. bu da ucuz değil bu arada. Yani değil. Değil ama sonuçta bir arabada değil. Şu tarz şeyler olabiliyor. Etkinliğin olduğu yer güvercinlik üssüne yakındı. Bir de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çok yakındı. Zaten belli bir irtifaya çıktığı an orada her şey kararmaya, kızarmaya başlıyor ekranda. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka izinli uçuşlar yapmanız lazım. Tek hani içimde kaldı dediğim böyle 100-200 metreden direkt tepe açıdan çekmek istiyordum. O da 40-50 metreye yanaşınca dediğim gibi biraz farklı uyarılar aldık. Ama onun dışında GoPro ve drone işini gayet güzel yaptı. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyoruz. Neredeyse 4 farklı renk uzayında çalıştık. Şöyle ki Sony S-Log2, S-Log3, drone'un kendi DJI D-Log M versiyonu ve tabii ki GoPro'nun kendi flat versiyonunda renkler yaptık. 4 farklı rengi eşlemek gerekiyor profesyonel çalışmak isterseniz. GoPro'da daha önceki bir videoda bahsetmiştik. Kendisi de bir kamera olduğu için bunların da aksesuarları oluyor. Özellikle gün ışığında sinematik çekim yapmak istediğinizde kesinlikle filtre kullanmanız gerekiyor. Bizde GoPro filtresi olmadığı için bir tek shutter speed'i otomatikte bıraktık. Dolayısıyla hani blur'u biraz azalttı. Unutma, içimde bir şey daha kalmıştı. Bizde GoPro'nun bir de kafa mountu var. Onu şoförlerden birine takıp drift atarken özellikle kullanamadım. Onu ben düşünmüştüm ama arabanın içi Doğru. dardı. Kafa seviyesi çok azdı kafa. Ve kask takıyorlardı aslında, o da bir yükselti oluşturuyor. Olur muydu Doğru. bilmiyoruz. Denemeden göremeyiz tabii ki ama Bir öyle bir tek fırsatımız aklımda o olmadı. kaldı. Hani Evet. onu da yapalım. Onu düşündüm, evet, aklıma gelmişti. Bu arada oradaki güvenlik ekibi de medya olarak çalışan arkadaşların güvenliğine aşırı önem gösterdiler. Tabii ki onlar da geçmiş tecrübelerinden dolayı mümkün mertebe kısıtlı bir şekilde içerik çekme izni verdiler bize. Onlara ayrıca teşekkür ederiz çünkü bizim güvenliğimizi düşünüyorlardı. Biz her ne kadar o an onların farkına varamasak da, çünkü bir an önce Allah şu çekimi de alayım, bunu da ekleyeyim falan filan. Onlar her zaman için güvenliği ön Güvenliği planda öncelediler. tutuyorlardı. Buradan da hepsine selam ve çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkürler Anok bize. 06, Erdi Bey başta olmak üzere bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ki kanalımız ufak ufak büyüdü artık ve katılımız aktif. Katıla ekstra özel videolar atacağız. Hem kendimizi içerik üretmeye biraz daha motive etmek için hem de bize destek olmak isterseniz katıl üzerinden bize abone olabilirsiniz. 3 farklı seviyesi var zaten. Basit katılımcılar. Sonra ikinci seviyede videoları görebiliyorsunuz ki bu arada videoları sırf hani fasofiso video koymayacağız, bilginiz olsun. Ekstra istek videolar oluyor. Çok viral şeyler oluyor. Kendi beğendiğim şeyleri özellikle koyuyorum ben ama 3. seviyede de aylık bizimle 20 dakika özel görüşme şeyimiz oluyor. Herhangi bir projeniz veya herhangi bir sorunuz olursa bunun üstünde ayda bir kere konuşabiliriz. Ayrıca zaten 3. seviyede diğer 2 seviyenin de bütün ayrıcalıklarına sahip oluyorsunuz. Son olarak elimizdeki videolarla ufak bir showcase videosu hazırladık. Beğeneceğinizi düşünüyoruz. Onun dışında sosyal medya hesaplarımıza destek atmayı unutmayın. Çünkü asıl videolar oraya gelecek. Ayrıca kanala abone olup videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizle zaten daha fazla video yolda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
Çekimde misin? Birlikte çekimleri alıyoruz. Biraz çekim tekniklerinden bak. 10 numara ne denir ona? Kaygan. Günaydınlar. Bugün Anok